Evet, değerli kıymetli takipçilerimiz, izleyicilerimiz yine bir akşam sizlerle beraber bir canlı yayınımıza başladık. Gündemimiz yine yoğun, hızlı, tempolu. Gün olmaya ki bir olay, bir söylem, bir herhangi bir hakaret, artık işler hakaret boyutuna kadar geldi, olmasın. Bütün bunların hepsiyle ilgili bugün canlı yayınımızda hepsini tek tek gündeme alacağız. Yine konuğum sevgili hocam Mutlu Öztürk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam nasıl geçti gününüz? Evet, teşekkürler Barış Bey. Gayet iyi geçti bugünümüz. Maalesef sizin de söylediğiniz gibi artık her gün ayrı bir kaos yaşamaya başladık. Lig olarak, Süper Lig olarak. Evet. Ne söyleyeceğimizi artık bizler de bilemez olduk yani. Hocam artık başkandan başkana, işte oyuncudan oyuncuya, teknik direktörden teknik direktöre, yani işin iyice çivisi çıkmaya başladı. İşler iyice hakaret boyutuna kadar geldi. Yani ben açıkçası yıllardır futbol izliyorum. Futbol ligi izliyorum. İşte takip ediyoruz hep beraber. Hepimiz bir takip ediyoruz biliyorsunuz neticede, ama hiç bu kadar, bu yıla kadar hakaretlerin, ondan sonra birbirlerine karşı ithamlardaki terbiyesizlikleşmelerin, yani böyle bir lig, böyle bir gidişat görmedim. Yani bu gidişat nasıl olacak da durulacak? Şimdi önceden, yani ilk başladığında işte Fenerbahçe'den Ali Koç'un söylemleriyle başladı zaten bu sezon ilk başta. Sonra ne oldu? Galatasaray Spor Başkanı Dursun Özbek geçti direksiyona. Tekrar derken falan böyle tabii söylemler yükselmeye başladı. Şimdi artık iş tabii taraftar boyutu falan derken iyice kızışmaya başladı. Tabii bu konuları şimdi biz biraz seyircilerimiz, takipçilerimiz gelsin. Biraz ortalık iyice kızışsın. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Biz tabii dünkü Ankaragücü Fenerbahçe maçından başlayaraktan böyle bir gündemimizi oluşturmaya, konuşmaya devam edelim hocam. Hocam, dün Ankaragücü Fenerbahçe Türkiye Ziraat Kupası maçı oynandı. Yarı final maçı oynandı. Tabii ne oldu? Kupa maçında, yani Kupa Bey'i diyelim artık. Yani Ankaragücü'nün kupalardaki geçmiş yıllara da baktığımızda galibiyet oranları çok yüksek, iyi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de üzerinde şu anda ciddi bir baskı var. Hatta maçın içerisinde takım olarak ve oyuncuları takip ettiğimizde oyuncuların artık yorulduğunu hisseder oldu. Yani Fenerbahçe camiası hisseder oldu veya izleyenler artık takımda oyuncuların oyun içerisinde düşmeye başladığını görmeye başladı. Tabii İsmail Kartal'la ilgili çok ciddi Fenerbahçe taraftarının oynattığı futbolla ilgili bir serzenişi var. Yani bu ligde de öyle. Kupada da zaten elendiler. Kupadan elenene kadar da aynı şekildeydi. Hocam, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi ne oluyor? Yani dünkü yenilgi, şimdi ben şöyle bir başlık açtım. Seyircilerimiz de yavaş yavaş gelirler. Cevap vermek isteyen de buyursun, cevabını versin. Ankaragücü yenilgisi kime yazar diyorum. A. Ali Koç, B. İsmail Kartal, C. Futbolcular. Hocam buyurun, biraz da ben sizin değerlendirmenizi alayım. Şimdi burada netice itibariyle yani transferler yapan yönetim, yani başkan kim? Ali Koç. Teknik direktörü getiren kim? Ali Koç. Transferleri yapan Ali Koç. Ancak takımı sahaya süren teknik direktör veya sahada oynayanlar oyuncular. Aslında ilk bakışta düşünüldüğü vakit bu yenilginin futbolculara yazılması gerekir. Ancak o futbolcuları da oynatan, yani değiştiren veya taktik veren veya sahaya kazanması için süren teknik direktör. Yani ben bir nevi burada bu yenilgi İsmail Kartal'a yazar diye düşünüyorum. Ha şu da var, İsmail Kartal iyi niyetli, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çabası güzel. Yani
taraflı tarafsız herkes tarafından şu an sevilen bir insan. Ancak bu sahadaki konu daha farklı. Yani bence pek o yönüne demek istemiyorum ama biraz yetersiz kalıyor. Yani Fenerbahçe'de yetersiz kalıyor diyebilirim yani. Daha güçlü bir teknik direktöre ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hocam peki soruyorum. Yarın kalktık, yarın itibariyle uyandık. Bir anda manşetlerde İsmail Kartal görevden alındı. İsmail Kartal görevden alınsa eğer yerine gelecek yeni bir hoca, yeni bir teknik direktör bu takımı şampiyonluğa taşıyabilir mi? Yani şu an sezon ortası, hatta sezon ortasını geçtik. Yani yavaş yavaş lig sonu yaklaşıyor. E, Bu saatten sonra biraz zor. Yani tamam, başa baş gidiyor Galatasaray'la, ancak yine de sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum yani. Çözüm olmayabilir yani, kısaca. Hocam peki hemen şöyle bir altyazı daha getiriyorum. Fred, Fenerbahçe'nin bu sezon mağlup olduğu 4 maçta da forma giymedi hocam. Yani Şimdi evet. şimdi Fred eğer bu takımda bu 4 maçta da oynuyor olsaydı Fenerbahçe mağlup olmayacak mıydı? Ne diyorsunuz? Yani öyle bir ihtimal değerlendirmek saçmalık olur bence. Ancak Fred'in Fenerbahçe'ye yapmış olduğu katkı da inkar edilemez yani burada. Fred'le birlikte tabii orta sahanın Szymański olsun, İrfan Can Kahveci olsun. Yani bunları da değerlendirdiğimiz vakit yani gerçekten Fenerbahçe'nin orta sahası çok iyi. Yani sadece Fred'e bağlamak da doğru değil yani. Takımın o maçtaki oynadığı maçtaki formu, o anki havası, yani biraz da tabii Fred'in futbolcularında etkisi muhakkak yok değildir. Ancak sadece Fred'e bağlamak da doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Hocam ben bugün biraz şöyle manşetlere baktım. Tabii manşetlerde işte göz gezdirdim. Göz gezdirirken tabii ne oldu? Gözüme bir şey ilişti. Şimdi futbolcular İsmail Kartal'a özellikle bu dünkü Ankara Gücü e, yenilgisinden sonra yani Türkiye Ziraat Kupası'ndan elenmelerinden sonra e, bazı futbolcu içerisindeki gruplaşmalar olmaya başlamış ve hocaya karşı bir gruplaşma söz konusu başlamış. Yani bunların başında işte Tadic, Szymański, Dzeko, yani bu Balkan ekolü Balkan olan dan gelen hemşeriler diyeyim daha doğrusu hocaya Evet. karşı bir cephe almış durumdalar. Hocam benim aklıma şöyle geliyor. Yani şimdi 3 tane futbolcu belki yanı sıra diğer futbolcular da var ama tabii onlar da seslerini çıkartamıyorlar. Seneye ben şöyle düşünüyorum Fenerbahçe ile ilgili. Yani Tadic'in, Szymański'nin ve Batshuayi'nin isteyeceği bir teknik direktörle devam edeceklerini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seneye yeni sezon özellikle bu üç isimle oturup yani siz veya önerileriniz nedir? Ne öneriyorsunuz teknik direktörlerle ilgili? Veya bunlar getirecekler kulüp başkanına. Diyecekler ki biz bu hocayla çalışmak istiyoruz. Bu doğrultuda bu sezon futbolu devam ettirmek istiyoruz. Daha faydalı olacaktır falan deyip seneye daha güçlü bir Fenerbahçe bekliyorum açıkçası. Yani bazı takviyelerle de siz ne düşünüyorsunuz hocam? Böyle bir imkan, bir durum söz konusu olabilir mi? Bence yönetimin öyle bir şeyi futbolculara bırakacağını düşünmüyorum. Yani kesinlikle futbolcular teknik direktörü belirlesin diye bir durum söz konusu olamaz yani. Ki Fenerbahçe gibi bir takımda mümkün değil bu yani. Bir de Hocam futbolcuların, evet, buyurun buyurun. bir de futbolcuların seneye, yani eğer ki bu sene kazara şampiyonluğu kaçırırlarsa veya Avrupa'dan elenirlerse bu saatten sonra futbolcuların da bir kısmının kalacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Yani yönetim teknik direktör konusunu futbolculara kesinlikle bırakmaz yani. Anladım. Ben aksini düşünüyorum hocam. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktörlüğünü yapabilecek bir hocanın olmadığını, saha içi ve saha dışında. Şu anda kıyasladığımız teknik direktör Okan Buruk. Okan Buruk'la İsmail Kartal arasındaki
Kariyer geçmişine de baktığımızda Okan Buruk'un ciddi anlamda kupalarla dolu bir kariyeri var. İsmail Kartal'ın Türkiye dışında herhangi bir Avrupa yani serüveni de yok. Kazanmış şu ana kadar teknik direktör olarak kazanmış olduğu herhangi bir kupa da yok. Kıyasen baktığımızda Fenerbahçe camiası Okan Buruk'la kıyasladığında Okan Buruk'un ciddi anlamda bir teknik direktör kariyeri var. Zaten futbolculuk kariyerini hiç konuşmuyoruz. Yani biz şu anda tamamen teknik direktör ve hoca olarak düşünüyoruz. Ben seneye İsmail Kartal'la yolların net bir şekilde ayrılacağını ve bu 3 futbolcu, 4 belki buna 4-5 futbolcu daha katılıp bu eksende onların istemiş olduğu bir hocayla anlaşacaklarını düşünüyorum. Ben tamamen bu yönde düşüneceğim. Hocam mesajlarımız var. Mesajlarımızı değerlendirelim okuyalım isterseniz. Soru sormak Buyurun. isteyen var mı bakalım. Şu ana kadar bir soru yok. Emre Kayıkçı iyi yayınlar demiş. Emre'cim çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Varlığınla bizleri güçlendiriyorsun. Sağ ol, var ol. Orhan Yüce, Orhancığım iyi yayınlar Barış Bey. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Çok sağ ol Orhancığım. Sağ ol, var ol. İyi ki varsın. Teşekkür ediyorum. Varlığınla sen de bizleri güçlendiriyorsun. Bünyamin Şeker iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz Bünyamin Bey. Çok Sağ teşekkürler olun. Bünyamin kardeşim. Sağ Var olasın, olun. var olasın. Erbek kardeşim, Erbicim iyi yayınlar. Sizce dünkü kupa mağlubiyeti şampiyonluk yarışı ne kadar etkiler? Bak şimdi. Ben hemen cevaplayayım. Dünkü kupa mağlubiyeti yani mağlubiyet dediğimiz zaman kupada biliyorsunuz yani elenme. Tek maç usulü ve elendi. Şu anda zaten dünkü maçı da izlediğimizde futbolcuların gerçekten yorulduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani artık lig öyle bir hale geldi ki her ne kadar şimdi bir de bu eğer devam ediyor olsaydı bunun üstüne bir de konferans ligi Avrupa maçları da eklenecekti ve zaten biraz sonra tabloyu da getireceğim tarih olarak hangi tarihlerde yani Galatasaray'la Fenerbahçe'nin her iki tarih arasında da kaç maç olduğunu birazdan getireceğim. Onun üzerine orada konuşuruz. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kupadan mağlup olup elenmesinden sonra şampiyonluğa daha fazla asılacağını düşünüyorum. Fakat Fenerbahçe camiasında ciddi bir baskı var. Yani öyle bir şey ki İsmail Kartal şu anda topun ağzında yani. Herhangi bir en ufak bir şey olduğunda, sarsılma olduğunda o toptan attığı mermi geri sekip kendisine gelecektir. Bunun da farkında İsmail Kartal bence son kurşunlarını kullandı. Bundan sonraki alacağı herhangi bir hata veya mağlubiyette İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar devam eder. Fakat seneye hiçbir şekilde bu takımda kalacağını düşünmüyorum. Zaten Fenerbahçe'de biliyorsunuz Mart'ta seçimler var. Mart'taki seçimlerle ilgili de ben şöyle düşünüyorum. Eğer zaten yayın ihalesiyle ilgili de konuşacağız biraz sonra yayınımızın akışında. Eğer Saadettin Saran yayın ihalesini kazanırsa Fenerbahçe'ye başkan adaylığını koyabilir. Eğer yayın ihalesini kazanırsa koymayacak, kazanamazsa başkanlığa aday olacak. Eğer ki yayın ihalesini alırsa Aziz Yıldırım'ın ismi ön plana çıkıyor. Zaten dün bir demeci vardı, bir açıklaması, konuşmaları vardı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbey'e. Onları biraz sonra şöyle biraz daha zamanımız geçsin. İlerleyen dakikalarda yer vereceğiz. İşler kızışıyor. Yıldırım etkisi diyoruz. Yıldırım etkisi, Aziz Yıldırım'ın etkisi dün tamamen futbol camiasında tekrardan hissedildi. Öyle görüyorum. Şimdi mesela dünkü maça dönersek Fenerbahçe Ankara-Gücü maçının ilk 11'leri Ankara işte Ferdi, Serdar, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, yine Serdar Mert, Osterwolde, Batshuayi, Tadic şeklinde bir dizilişi ve sahaya çıkışı vardı Fenerbahçe'nin. Tabii değişiklikler falan baktığımızda yorulan oyuncular bayağı oldu. Hocam siz bir maçı değerlendirin isterseniz. Ben size bırakayım birazdan. Fenerbahçe Ankara Gücü maçında daha doğrusu Ankara Gücü Fenerbahçe maçında
sezon başından bu yana Fenerbahçe'yi bu kadar etkisiz gördüğüm bir maç olmadı benim. Yani burada e, bir tutukluk, bir durgunluk, böyle sanki bir boş vermişlik havasındaydı. Fenerbahçe futbolcuları da, yani belki taraftar ateşli, taraftar istiyor. E, Yandan yani teknik heyet istiyor falan ama yani o saha içerisinde böyle istenilen performans, istenilen çaba göremedim ben işin açıkçası. Ligde oynanan maçlara baktığımız vakit dünkü oynanan maçla hiç alakası yok. Lig daha farklı oynuyorlar. Ligde daha farklı oynuyorlar. Daha baskın gözüküyorlar. Kupa maçında her ne hikmetse böyle bir sanki elensek gibi, daha iyi olur gibi düşünce mi hakimdi acaba diye kendimi alamıyorum böyle bir düşünceden. Yani acaba öyle bir durum mu söz konusuydu? Yani kupadan elenirsek lige asılırız. 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Yani en azından şampiyonluğu yakalayalım. Kupa, lig, Avrupa hepsi bir arada gitmesi mümkün değil. Ya en azından kupayı sallayalım gitsin hesabı mı yaptılar diye düşünmekten kendime alamıyorum işin açıkçası. Yani bilerek futbolcular kupadan elendiler mi diyorsunuz hocam? Yani bilerek de demek istemiyorum ama sanki içimden böyle bir his geliyor, yani böyle düşünüyorum yani işin Hocam açıkçası. öyleyse o zaman bilerek, yani şimdi bunun siz öyle bir şey iddia ettiyseniz demek ki bilinçli olduğunu düşünüyorsunuz. Yani hani bu Yani olabilir. bir Yani nevi öyle evet, düşünüyorsunuzdur. Olabilir, evet. yani bunda şey yok. Yani ligde Zaten dün oynadığı maçlara baktığım vakit, değerlendirdiğim vakit her ikisini de, yani kesinlikle ben öyle düşünüyorum, artık açıklayayım yani. Kesinlikle Fenerbahçe kupayı bıraktı yani. Tamamen bıraktı yani. neden hocam? Niye bırakıyor? Yani Ya niye şimdi lig bıraksın ki yani? şöyle ki Barış Bey, yani Ya lig da daha Ankara Gücü önemli. mesela Anadolu takımlarının kupaya olan hasreti, açlığı daha fazla değil mi? Yani onlar çünkü Ya o kupayı tabii burada kazandıkları anda bunu söylerken Ankara Gücü'nün oyununa veya galibiyetine gölge düşürme babında değil. Yani kesinlikle tebrik ediyoruz onları da ayrıca. Yani Fenerbahçe'nin bir boş vermişliği vari bir maç çıkardı. Lig daha önemli olarak görülüyor şu an Fenerbahçe'de. 10 yıldır şampiyon olamamanın taraftar baskısının, camia baskısından dolayı yani lige ağırlık veriliyor diye düşünüyorum yani. Hatta göreceksiniz yani yarın bir gün Avrupa maçında dahi yani bir nevi, yani bir tur belki iki tur daha götürebilirim bilmiyorum. Elensek de yani lige artık tamamen kendimizi versek gibi bir durum söz konusu olabilir yani. İlerleyen bir iki maç sonrasında yani. hocam yalnız maçtan sonra basın mensupları soru soruyor. Diyorlar ki Fenerbahçe'nin oyunun geriye gittiğine dair eleştiriler var. Buna katılıyor musunuz diyor. İsmail Kartal kendi ağzından şunu söylüyor. Bugün için bu söyleme katılabilirim diyor. Yani hani sizin söylediğinizi kanıtlar şekilde veya ne bileyim doğrular şekilde diyor ki evet diyor, yani hani oyun geriye doğru gidiyor diyor. Aslında siz de şunu iddia ediyorsunuz. Diyorsunuz ki oyuncular diyor bunu bilinçli olarak diyor hani yapmış olabilir diyorsunuz. Yani iddia ediyorsunuz. Evet. Tabii İsmail Kartal da diyor ki verilen sorulan soruya karşı işte Fenerbahçe'nin oyunun geriye gittiğine dair eleştiriler var. Buna katılıyor musunuz diyor. Bugün için bu söyleme katılabilirim diyor. Yani bugün Evet. için evet diyor ama ligde diyor, mesela örnek veriyorum. Daha önceki maçları baz alarak falan lig kastederekten böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Yani Doğru. ben Fenerbahçe'nin ciddi anlamda üzerinde baskı olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle İsmail Kartal'ın. Ya çünkü vizyon, Fenerbahçeliler bunu kabul ediyor zaten hocam. Yani hani İsmail Kartal'ın, hani şimdi biz burada söylerken Fenerbahçe arkadaşlar falan hani darılmasın, alınmasınlar ama İsmail Kartal'ın kendilerinde bu takımın hocası olmadığını, winlere olmadığını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla İsmail Kartal bence sezon sonu takımdan gönderilecektir diye düşünüyorum yani. Evet. Hocam maç sonu açıklamalarında şöyle bir şey var. Hatta öncelikle şöyle yapalım. İsmail Kartal'ın maçtan sonraki açıklamasını getirelim. Biz buraya iddialı gelmiştik. Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk.
gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak oyunla bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Oyuncularımızla bunu konuştum. Bundan ders çıkarmalıyız. Devam ediyor. Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynayamadık. En kısa zamanda toparlanıp bıraktığımız yerden devam edeceğiz demiş. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız demiş. Hocam şimdi diyor ki biz buraya iddialı gelmiştik. Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk. Gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hocam sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin performansında öne çıkan en büyük özelliklerden bir tanesi dakika 15-20 hemen maçın başları Fenerbahçe'nin skoru bulup 1-2 hatta 2 skorlu farkı da yakalayıp maça devam etmesi ve maçı koparması. Yani şu an Galatasaray'ın ligde yapmış olduğu performansı skoru Fenerbahçe yapıyordu. Fakat şu an İsmail Kartal belli ki artık o da kabulleniyor. Böyle bir demeç vermiş gibi gözlemliyorum, hissediyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet hocam. Şimdi Ankaragücü her ne kadar Fenerbahçe'yi olumsuz futboluyla değerlendirsek de Ankaragücü'nün buradaki oyunu takdire şayan, gerçekten mücadelesi yüksek bir oyun oynadılar. Ben Fenerbahçe için şunu söylemek istiyorum. Yani lig maçlarında siz ilk 15-20 dakikada 1-2 gol bulduklarını sezonun ilk yarısında değerlendirdiniz. İyi mücadele ettiklerini ve maçı domine ettiklerini söylediniz. Ancak son Kasımpaşa maçını da söylemek istersek yani son dakikaya kadar uzatmalar da dahil yani sürekli baskı yapan, mücadele eden bir takım vardı. Ama dünkü Ankaragücü maçında maalesef bunu göremedik yani. Göremedik yani. Neden hocam? Yani siz bunu tamamen futbolculara bağlıyorsunuz herhalde ama ben yorgunluğa bağlıyorum ya. Biraz Ya da tabii yorgunluk tabii ki. Yorgunluk şöyle de tabii bir ki durum var. vardı. Az önce söyledim hocam. Yani futbolcuların hocaya karşı tabii bu maçtan sonraydı. Yani bu maçtan sonraki iddiam benim. Ama böyle yani tam istedikleri oyun stilini sergilemediklerinden dolayı hocaya karşı bir cephe yavaş yavaş oluşmaya başladı diye de düşünüyorum ben açıkçası. Yani o iç durumlarını pek bilemiyorum. Yani bir şey de demek Yok istemiyorum bildiğimizden ama değil hocam. evet, Yani bu bir sezi yani. Bu evet. bir hissiyat yani neticesinde. Benim Çünkü belli ediyor yani. ondan ziyade benim hissiyatım da az önce belirttiğim gibi yani takımın bir kulvardan ayrılıp diğer özellikle lige ağırlığını koymak için bir düşünüş olabilir yani. Böyle bir şey yapmış olabilirler diye düşünüyorum işin açıkçası. Hocam İsmail Kartal'a bak vay be. İsmail Kartal iki kolunu da yana açmış. Artık hocaya mı isyan ediyor da kime oyuncularına mı? Tabii bunu buradan şu an kestiremiyorum. Valla işi zor. İsmail Hoca'nın dakika 10 skor 1-0. İsmail Evet. Kartal kara kara düşünmeye başlıyor burada hocam. Yavaş yavaş artık belli ki ne yaparım, ne ederim, hangi değişikliği yaparım, nerede bir sistem değişikliğiyle oyun içerisinde müdahale ederim diye düşünmeye başlamış. Karalar bağlamaya başlamış İsmail Hoca burada. İyi insan, insani olarak seviyoruz ama oynattığı futbolunu herkes kadar bizler de eleştiriyoruz. Çünkü yani oyuna müdahalelerde Rize Spor yani Rize maçı hariç oyuna müdahalelerde bence yetersiz kaldığını düşünüyorum ben. Evet. Hocam Emre Belezoğlu burada ikinci golden sonraki sevinci artık tabii maçtan sonra Fenerbahçe seyircisi tarafından da ciddi bir şekilde protesto edildi. Islıklandı. Anasına avradına varana kadar her türlü küfürler yapıldı. Ve tabii basın
açıklamasında kendisine yöneltilen sorudan sonra Emre Belezoğlu şunu söyledi. Yani Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bundan dolayı da pişman olmadım. Yani niye Fenerbahçeli olduğuyla ilgili. Evet. Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok. Hocam, futbol, daha önceki yayınlarımızda yine konuştuk. Yani ilk yayınımızdı sanırım. Futbolda başarı ve başarısızlık arasında ince bir çizgi vardır. Şimdi hiçbir teknik direktör, hiçbir oyuncu, hele Emre Belezoğlu üzerinden gidiyorum ben şu anda. Dünkü maçı, ya ben Fenerbahçeliyim, ben bunu vereyim. Ondan sonra yani Fenerbahçe turu atlasın, yoluna devam etsin. Ben de gizliden gizliye evde kapalı kapılar ardında sevineyim düşüncesine girmez. Neticede Emre Belezoğlu'nun şöyle bir açıklaması da var. Biraz sonra onu da getireceğim. Şöyle bulayım ben hocam onu. Diyor ki, Fenerbahçe'ye karşı oynuyorum diye ekmeğini yediğim kulübe ihanet edemem diyor hocam. Bu Evet. açıklama gerçekten yeterli derecede tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Açıklayıcı. Yani Evet. profesyonelce, mantıklı, herkesin düşündüğü düşüncelerin tam tersinde bir demeç vermiş. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Yani olması gereken neyse, profesyonellik neyse onu ima etmiş, ifade etmiş. Fakat tabii Fenerbahçeli taraftarların da kendisine olan küfürlerini, kendisine olan ailesine olan işte anasına, avradına, çoruna, çocuğuna, yani bunları tasvip etmiyoruz. Yakışmıyor. Ne olursa olsun Fenerbahçe'de de oynadı. Fenerbahçe'nin hocalığını da yaptı. Fenerbahçeliyim de diyor. Profesyonel düşüneceksiniz arkadaşlar. Hiçbir hoca, hiçbir oyuncu tuttuğu takımın na karşı ben bu maçı vereyim demez. Ben kendim şahsen şöyle düşünüyorum. Ben oyuncuyum veya teknik direktörüm. İşte tuttuğum takıma karşı oynuyorum. Daha hırslı ve daha atik ve maçı kazanmak için oynayacağım ki kulüp şunu söyleyecek. Yani ya bu adam gerçekten güzel işler başarıyor, iyi işler yapıyor. Bak, profesyonel de, dürüst de bir adam. Biz bu adamla çalışalım. Adam bizim takımımızda tutuyor. Bunu biliyoruz. Deyip böyle bir düşünceye sevk etmek isterim karşımdaki kendi tuttuğum takımın yöneticilerini, camiasını, işte kimler varsa orada. Bence Emre Belezoğlu'nun da bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum yani. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Evet. Şimdi burada Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'ye karşı oynuyorum diye ekmeğini yediğim kulübe ihanet edemem sözü 10 numara 5 yıldız bir söz olmuş. Yani bunu Fenerbahçe taraftarının da çok iyi analiz etmesi gerekir. Ne istiyorsunuz kardeşim? Hayırdır ya? Maçı size verse miydi? Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir düşünce olabilir mi ya? Daha dün 3 hafta öncesinden Başakşehir maçında Deniz Türüç'e de yaptılar aynı hareketleri. Söylemediklerini bırakmadılar. Böyle bir düşünce olur mu ya? Ne yapsınlar? Oynamasınlar mı? Galip gelmesinler mi? O zaman sahaya çıkmasınlar. 3-0 hükmen galip gelin siz. Şampiyon olun. Yani Fenerbahçeli diye onların suçu Fenerbahçeli olmak mı yani? Maçı vermemek mi? İhanet mi etsinler ekmeğini yedikleri takımlara? Böyle bir düşünce olmaz. Fenerbahçe taraftarının da bunu iyi analiz etmesi lazım. İyi düşünmesi lazım. Ya yıllardır söylüyor Emre Belezoğlu. Galatasaray'da oynarken söylüyordu ben Fenerbahçeliyim diye. Nasıl bir çırpıda hemen hain ilan ettiniz adamı? Yazık, günah. Ya Yani evet. profesyonel oyuncu, profesyonel teknik direktör, profesyonelce yaklaşıyor. Ya hocam, Türkiye'de futbolun çivisi çıktı ya gerçekten. Yani o kadar gergin ki atmosfer. Ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Yani ya bak hocam, şimdi tabii yine konuya da erken girmek istemiyorum ama herkes TFF'ye açıklama yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Yeri geliyor bizler de tepkimizi gösteriyoruz. Yani insanların haklı olduğu yerler var. Nihayetinde büyük camialar var. Bizler de izliyoruz maçları.
Yani hakem hataları almış başını gidiyor ama kim ne kadar konuşursa konuşsun TFF'ye karşı savaşı kazanamaz. Kazanamayacak da yani. Yani bu savaşı TFF'ye karşı verilen bu savaşı hiç kimse kazanamayacak. Yahu TFF başkanını zaten bu kulüpler seçmedi mi hocam? Bu kulüplerin kendileri seçti yani. Yani bu bir çocuk oyuncağı değil ki. Adamın bir görev süresi var. İyi de olsa kötü de olsa her ne olursa olsun devam ettirmesi hakkının olduğunu da düşünüyorum. Ha, her ne kadar kötü olsa da bunu da kabul ediyorum ama kalkıp da şimdi bu adama niye sen de devam ediyorsun bir yere kadar diyebileceğimizi düşünüyorum. Yani biraz bilemedim. Yani bu bir savaşsa eğer kılıçlar çekildiyse TFF bu savaşı kazanır hocam. Yani Evet. kazanır. Her türlü kazanır yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Yani ancak şöyle bir şey var. Yani hem ülke genelinde bir sıkıntı olması, seçimlere gidiliyor olması, kulüpler arasındaki bu sürekli yani karşılıklı söz düelloları, yani bundan dolayı yani federasyonun da aslında müdahale etme durumu olabilir, edebilir yani. Hatta geçen yine söyledim. Ben inanıyorum bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta kesin bir açıklama yapacağını düşünüyorum yani. Yani Hocam bir an önce yapmaları bir, lazım. Daha bir fazla yerden işte başlaması lazım. Ben de onu diyorum bir, yani. Bir yerden başlaması lazım. Böyle devam etmez yani. hocam Nereye kadar böyle devam edecek? kriz yönetimi çok önemli. Sen yani insan yani özellikle karşıdaki muhatapların konuştukça söz hakkı doğanlar sustukça TFF başkanının açısından söylüyorum sustukça bu iş olmayacak. Bu işler daha çok çığırından çıkacak diyor. Bu arada Erbicim yine mesaj atmış sağ olsun. Bu arada yarın yayın ihalesi için komisyon toplanıyor. Sizce ihaleyi kim alır? Biraz sonra değineceğiz Erbicim. Görsellerimiz var bununla ilgili. İhaleleri açıklayacağız. Teşekkür ediyorum sorun için. Sağ olasın. Yani İsmail Kartal şimdi herkes konuşuyor dedik. İsmail Kartal bile konuşuyor. Yani hocalar dedik, işte oyuncular dedik, o dedik, bu dedik falan. İsmail Kartal şöyle diyor. İsmail Kartal dünkü maçta neler oldu? Yani Galatasaray maçını, lig Kastediyor. Evet. maçını kastederekten olduğunu bütün Türkiye biliyor diyor. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece dünkü maç değil ki sezon başından beri böyle diyor. Ya İsmail Hoca Yani şapkayı önüne yani koyması şimdi lazım yani. ya İsmail Hoca şapkanı önüne koy ve öylece yorum yap. Şimdi insana adama şunu sorarlar. Derler ki ya hoca son dakika penaltıları Batshuayi'nin artı beşlerde son artı beşlerde yani artıda 90 artıdan sonra attığı penaltı atışı kaç tane diye sorsak herhalde bir 4 tane falan çıkar hocam. Ya daha saha içlerini falan saymıyorum. Sen önce bu toplara girme. Yahu teknik direktörler bu şeylere girmeyecek. Kulüp başkanları evet tamam ama teknik direktörler bu toplara girecek. Teknik direktörlerin gireceği toplar saha içindeki toplar olacak hocam. Yani takımı nasıl yönlendirebilirim? Takımı nasıl galibiyet ederim? Nasıl antrenman yaptırabilirim? İşte saha içinde nasıl mücadele etmesi gerekir? Oyun sistemimi nasıl oyunculara empoze ettirebilirim, kabul ettirebilirim. Bunların mücadelesini verecek. Saha dışı yani o yeşil saha var ya o stadyumun dışından ötesi seni bağlamıyor İsmail Hoca. Yani böyle demeçler verme. Böyle demeçler verdiğiniz sürece sizler de oyununuza konsantre olamayacaksınız ve saha içinden ziyade saha dışına konsantre olduğunuzdan dolayı takımınız zarar görecektir. Bunu unutmayın. Yani böyle bir açıklamayı bugün Okan Buruk da yapsa, Santos da yapsa, işte bir Abdullah Avcı da yapsa, kim yaparsa yapsın aynı şeyi söylerim. Aynı demeci burada aynı yorumu yaparım. Teknik direktör bu toplara girmeyecek. Başkanlar mı giriyor? Ne bileyim başkan yardımcıları mı giriyor? Taraftar mı giriyor? Bu seni ilgilendirmez. Senin işin saha içinde takımını yönetmek, antrenmanlarda takımını yönetmek ve
güzel skorlarla takımını ileriye götürmek. İsmail Kartal, bir daha böyle toplara girme lütfen, oyununa, takımına konsantre ol diye de buradan seslenmiş Yani olayım Barış kendisine. Bey, Barış Bey özür diliyorum. İsmail Kartal'ın bu yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklama. Yani taraftar ağzıyla yapılmış bir açıklama. Yani kardeşim sen sizin de söylediğiniz gibi sen futboluna bak. Sen oyununa bak. Bırak onu başkaları söylesin. Başkaları konuşsun. Yani senin Evet. işin değil o yani. Senin işin sahadaki futbolcuları oynatabilmek, oynatmak. Sahadan galibiyetle ayrılmak. Evet. Hocam, taraftarı, başkanı, taraftarı, hocası, futbolcusu derken saha içine de olaylar sıçrıyor. Dünkü maçta görüyorsunuz. Yani Kazım Can'a, Mert Hakan Yandaş'ın maçta yayından düştüm herhalde. Şimdi geldim hocam. Evet. Yani görüyorsunuz, bu hareketler hiçbir zaman tasvip etmeyeceğimiz hareketler. Yani bunun Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Adanalısı, osu busu yok hocam. Evet. Saha içinde her zaman evet, adrenalin yüksek olabiliyor. İşte yorgunluklardan dolayı mental olarak o an sinirlenmiş olabiliyorsun ama profesyonel oyuncu her zaman daha sakin ve daha yapıcı olmak zorunda. Şimdi ben buradaki hareketine baktığımda özellikle Galatasaray geçmişi olan bir topçuya doğru yönelmesi bence başka şeyler düşündürüyor bana. Yani Evet. Mert Hakan Yandaş gidip Kazım Can'a niye böyle bir hareket yapıyorsun? Ve Icardi'ye saha içinde yapıldı yapılmadı. Şimdi onu artık girmiyorum o meseleye. Farz edelim yapıldı. Verilen o ceza, bir maçlık cezaya karşılık dün Mert Hakan Yandaş'ın ana, avrat, çor, çocuk demeden etmiş olduğu küfürlere TFF nasıl bir ceza verecek, Evet. ben çok merak ediyorum hocam. Evet. Yani bu hareketi, bu konuşmayı TFF veya gözlemciler veya yayıncı kuruluş, yani herkes şu anda bunu konuşuyor. Zaten şeyler var, videolar var. Biz şimdi veremiyoruz o videoları telif hakkından dolayı. Ama hepimiz gördük, herkes de görüyor. Bunu TFF de görüyor, gözlemcisi de görüyor, başkanları da görüyor, kulübü de görüyor, taraftarı da görüyor. Hepsi görüyor. Ben Barış Bey, ben burada şuna bir girmek istiyorum. Çok özür dileyerek. Yani tabii, şimdi burada Mert Hakan'ın yaptığı sadece bu maç değil. Bundan önceki maçlarda da yaptı. Kaç defa yaptı. Yani kendi aklıyla, kendi hissiyatıyla Fenerbahçe'yi çok savunduğunu, çok sevdiğini falan sanıyor herhalde. Böyle yaparak sen Fenerbahçe'yi daha çok sevmiyorsun. Daha çok faydalı olmuyorsun. Tam tersine Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. zarar veriyorsun. Tabii ki Şirket ya, Fenerbahçe'ye tabii ki şirket, zarar. şirket. Yani böyle bir Şirket şey ya. olamaz yani. Yani bunu yönetim görmüyor mu? Teknik heyet görmüyor mu? Taraftarlar ne diyor buna yani? Böyle bir saçmalık olur mu? Kaç maçtır aynı şeyleri yapıyor Mert Hakan. Yani bu agresiflik neye? Hayırdır ya, Kazımcan'dan ne istiyorsun sen? Yani oynamasın mı çocuk? Futbolunu oynamasın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Mert Hakan Bence kesinlikle Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kulübü, zarar veriyor. Fayda değil, zarar veriyor yani bu hareketlerinden dolayı. bence derhal Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu çirkeflik alışkanlığını edinmiş olan Mert Hakan Yandaş'a derhal uyarıda bulunması lazım. Gerekiyorsa da ceza vermesi lazım. Tabii bundan önce de ben TFF'nin gerekli kurumlarının bir an önce bu pozisyondan sonra saha kenarını terk ederken Mert Hakan Yandaş'ın küfürler savurarak, küfürler ederek sahadan çıktığının incelenip derhal gerekli kararların, gerekli cezaların verilmesini istiyorum. Futbolumuzda bu tarz hareketlere yer yok. Ne diyoruz her zaman? Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. O yüzden bütün futbolcularımıza buradan tekrar sesleniyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu, söylemiş olduğu bu söze uyun ve futbolunuzu, sporunuzu bu yönde oynayın, ilerletin diyorum. Hocam, gündem yoğun.
yine devam ediyor. Yani yazık günah, şu şeyler artık görmek istemediğimiz hareketler. Hocam, Emre Belezoğlu Galatasaray, işte soruyorlar, işte biliyorsunuz yani basın, maçtan hemen önce konuşurken falan, Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu diyor. Yani Ankara Gücü Galatasaray maçı için Emre Belezoğlu'nun maçtan önce vermiş olduğu demeç, Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu diyor. Hocam, siz katılıyor musunuz? Çok tepki aldı biliyorsunuz bu konuyla ilgili Emre Belezoğlu. Yani tarihin en iyi kadrosu belki tartışılabilir, değerlendirilebilir. Yani bu Emre Belezoğlu kendi analizi sonucu yapmış olduğu bir e, tetkik, yani olabilir, kendi fikri, kendi düşüncesi. Ancak buradaki konu Galatasaray'ın tarihinin en iyi kadrosu olması değil. Emre Belezoğlu'nun bunu söylemesiyle Emre Belezoğlu'na yapılan e, yani tehditvari baskılar, konuşmalar. Yani adam kendine göre bir açıklama yapmış. Teknik direktörü, yıllardır futbol oynamış. Avrupa'da futbol oynamış. Yani bu adam kendine göre bir açıklama yapmış. Demiş Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu demiş. Neticede Galatasaray'da kendilerini yendi. 3-0 yendi. Maçı aldılar. Yani bunda ne var yani, farklı bir arayış içerisine girmek? Yok, sen zaten Galatasaray'da oynadın, Galatasaraylısın. Adam açık açık söylüyor ya. Ben diyor pişman değilim. Fenerbahçeliyim ben diyor. Hala da açıklama yapıyor yani. Hocam şöyle, şimdi Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu dediğinde 2000 ruhuna, yani Galatasaray'ın 2000 yıllarının ruhuna ve başarılarına gölge düşürmüş oluyor. Yani o kadronun zaten kendisi de vardı. O başarıların içerisinde kendisi de vardı. Yani şunu soruyorlar. Yani siz nasıl oluyor da sen bir UEFA kupasını ve Süper Kupasını, 4 yıl üst üste olan bir şampiyonluğun kadrosunu sen nasıl şu anki Yok kadroyla sayarsın. kıyaslayabilirsin diyor. Bütün kamuoyunun aslında tepki gösterdiği başlıklar bunlar yani. Ve hatta o kadronun içerisinde Emre Belezoğlu'nun kendisi de var hocam. Yani Evet. dolayısıyla Emre Belezoğlu'nun vermiş olduğu bu demeç bence talihsiz bir demeç ve kendi başarılarına bile gölge düşürmüş vaziyette verilen bir demeç olduğunu düşünüyorum. Ben de açıkçası şu anki kadronun tarihin ve kendi döneminde tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirdiğimiz kadronun içerisinde Okan Buruk ve kendisi de vardı zaten. Yani şu Evet. anki iki hocanın ikisi de o dönem o tarihin en iyi kadrosu. Çünkü UEFA kupasını almış ve Süper Kupayı almış bir kadrodan bahsediyoruz hocam. Ve 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir kadrodan bahsediyoruz. 4. yıldızı takmış bir kadrodan bahsediyoruz. 3. yıldızı, 4. yıldızı, değil mi hocam? Yanlışım yoksa Evet. düzelt. Yani böyle bir kadronun tarihin nasıl en kötü kadrosu olabilir ya. Şimdi benim de eleştirim Emre Belezoğlu'na o. Yani o dönem vermiş olduğun emekler hepsini sen kendi nezdinde çöpe atmış oldun. Bir maç üzerinden bakıyor gibi geldi bana yani. Bence burada Emre Belezoğlu'nun bu açıklaması yani kendisi bu hafta oynanan, yani o hafta oynanan Ankaragücü Galatasaray maçına istinaden söylemiştir diye düşünüyorum. Yani Aynen, ben de onu diyorum hocam işte. O evet bir maç yani üzerinden bütün evet, tarihi başarıları kendinin de içerisinde olduğu çizmiş oldu. Yani bütün tarihi başarıların üzerine çizmiş oldu yani. belki Ben şöyle demesi gerekebilirdi. Yani tarihinin değil de sezonun en iyi takımı diyebilirdi. Kadrosu diyebilirdi. aynen Yani öyle hocam. diğer Aynen takımlarla öyle. birlikte Eğer onu deseydi yaşlandığında. zaten hiç bu kadar tepki almayacaktı diye düşünüyorum. Yani sezonun şu Evet, an Galatasaray en iyi kadrosu, sezonun en iyi kadrosuna sahip takım Galatasaray deyip devam etseydi konuşmasına bence bu kadar tepki almayacaktı evet. diye düşünüyorum. Hocam devam edelim. Gündemimiz dediğim gibi sıcak. Şimdi tabii bu yayın ihalesiyle ilgili durumlar söz konusu. Yani İsmail Kartal herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ın izni. Yani oraya geçmeden önce yine şöyle bir demeç var. İsmail Kartal'ın. Yani bugün biraz İsmail Kartal, Emre Belezoğlu ekseninde gidip gelelim. İsmail Kartal basın açıklamasında şunu söylüyor. E, herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ın izniyle sezon sonu yine
şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İsmail Kartallı Fenerbahçe kaçıncı şampiyonluğunu yaşayacak sezon sonu hocam? Yani burada öncelikle İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamaya değinmek istiyorum. Yani tabii herkesin içinden geçen o Allah'ın izniyle sezon sonu şampiyon olmak. Ama burada yine şampiyon olacağımızı düşünüyorum derken sanki birkaç sene öncesine kadar şampiyonlarmış da bu sene de yani yine şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Kelimesi orada yine kelimesi bence biraz abesle iştigal olmuş yani. Tabii şampiyonluk dileyebilir, düşünebilir yani. Ona saygı duyuyoruz yani. Ancak Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bu bir gerçek yani. Yani 19. şampiyonluğu var. 19 şampiyonluğu var. Yani Dil sürüşmesi var hocam. Dil sürüşmesi. Yine derken dil sürüşmesi. yani Yine yani orada dil sürüşmesinden dolayı şampiyon olacağımızı düşünüyoruz demiş. evet Ya olabilir işte yani. talihsiz yani dil sürüşmesi de olsa eğer öyleyse gerçekten talihsiz anlar İsmail Hoca'nın gerçekten krizi nasıl yönetemediğini açıklamalarıyla bile kanıtlar nitelikte olduğunu düşünüyorum. Evet. Allah yardımcısı olsun İsmail Hoca'nın. Evet. Hocam buraya gelmeden önce şöyle bir Fenerbahçe'den yine devam edelim. Gelelim ne demiş Fenerbahçe? Fenerbahçe Galatasaray'ı mahkemeye veriyor hocam. Mahkemeye verdiğinde de gerekçelerini açıklıyor. Ben okuyayım istiyorsanız hocam. Evet buyurun. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Sarı lacivertler için sert ifadeler kullanan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yanıt geldi. Yapılan açıklamada DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kulübümüz hakkında dün sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle bu açıklamayı yapıyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki ne Dursun Özbek'in ne de mevcut Galatasaray yönetiminin sportmence veya hiç değilse ahlaki sınırlar içerisinde bir rekabet sürdürmelerini zaten beklemiyoruz. Bahsi geçen kulübün kültürü sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak ne kadar korunup kollanırsa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır diye bir ifade kullanmış Fenerbahçe Spor Kulübü. Hocam ne diyorsunuz? Yani şey konularına girmek istemiyorum Barış Bey. Açık ve net söylüyorum. Yani farklı konulara girmek istemiyorum. Yani yok yani öyleydi yok böyleydi. Siz şundansınız biz bundanız falan gibi konulara girmek istemiyorum. İşin açıkçası. Yani Tamam. ben isterim ki rekabet ortamında sahada cevap verilsin. Yani insanların farklı yönlerde açıklamalarını da doğru bulmuyorum işin açıkçası yani. Hoş şeyler değil yani. Bu kadar yani söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Hocam bu tarz toplara dün Az Yıldırım da girdi. Ben biraz konuşayım bu konularla ilgili. Yani Evet. hani tabii derine girmeden nihayetinde söylemler basında daha net ve daha okunur, daha anlaşılır bir şekilde geriye dönerekten de herkes tarafından biliniyor. İşte iki kulüp de birbirini farklı nedenlerden dolayı suçluyorlar. Ben bu suçlamaların hiçbir zaman sonunun bitmeyeceğini, zaten Aziz Yıldırım'lı dönemde Aziz Yıldırım'ın işte Kas'taki olayları, mevzularını falan filan böyle hepsini bir baktığımızda, derlediğimizde, toparladığımızda işler çok sarpa saran, anlamsız yerlere gidiyor. O yüzden ben her iki kulübün de itidalli davranıp bu işleri artık saha içinde halletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu tarz açıklamalara hiç gerek yok. Türk futbolunu germeye gerek yok. İnsanlar futbolla
futbolun saha içini konuşamaz hale geldi. Sürekli bu tarz olaylarla meşgul olmaya başladı. Bu da tabii üzücü hal alıyor. Dolayısıyla bu konuya çok fazla değinmeden, yani Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları var. Yani bunlar hoş şeyler değil. Dolayısıyla biz yine gündemimizdeki sporla ilgili olan konularımıza girelim. Yani tarafta, ya şöyle söylüyorum hocam. Şimdi topluma mal olmuş, belli bir kitleye hitap eden, sporun ahlakını, sporun sağlığını, sporcunun sağlığını, insanların keyif ve zevk noktasında parçalayıp bölmenin hiçbir anlamı yok. Bir Almanya örneğini vereyim hocam. Almanya'da veya İngiltere fark etmez. Yani bunların hep aynı zaten. Seyirci, taraftar bütün hafta çalışır veya artık kombinesi olanlar, edenler hep beklerler böyle. Çalışır. Maç saati geldiğinde eğlenmeye gider. Bizdeki gibi malzeme aramaya, içini boşaltmaya, küfür etmeye, işte onu yapmaya, bunu yapmaya falan bu tarz şeyler yoktur. Hatta ve hatta Avrupa seyircisi sahanın maç oynanırken alkol bile tüketen bir seyircisi var. Yani alkol de kullanıyorlar, alkol de içiyorlar. Ama yine de buna rağmen hiçbir taşkınlık, hiçbir futbolcuya küfür veya yanındakine hakaret, bağırma, çağırma. İki rakip taraftar yan yana otursun hocam, aynı statta maçı izlesin. Hiçbir problem ve sorun çıkmadan o maç biter. O iki seyirci arasında hocam. Dolayısıyla biz bunları yakalayamıyoruz. Biz bunları yakalayamamamızın sebeplerinin en başında da aklı başında akil yöneticilerin olmaması. Yani sürekli hep kendi tarafına yontmaya çalışıp tabii bu işin içerisinde gerçekten geriye döndüğümüzde, baktığımızda da sporun içerisinde farklı enstrümanların da, yani dış etken enstrümanların da girmesi Türk futbolunu gerçekten çok içinden çıkılmaz hale getiriyor. Yani birisi diyor ki sen diyor projesin diyor. Birisi diyor ki sen diyor bilmem necisin diyor. Şimdi isimler vermek istemiyorum. Yani isim kullanmadan seyircilerimiz, anlayanlar anlıyordur zaten. Yani bu tarz söylemlere gerek yok. Böyle şeyleri, Evet. ortamı, ülkeyi daha doğrusu Germeye gerek yok. Evet. bu kadar kaosun içine sokmaya gerek yok. Ya çıkın, yani başkanların hepsi iş adamı, iş insanı olan insanlar, adamlar, iş adamı, iş insanı, artık ne derseniz deyin. Yani orayı da kendi işiniz gibi görüp kendi işinizde nasıl bir işinizin zarar görmesini istemiyorsanız, zarara uğramak istemiyorsanız, kulüplerinizi de, başkanlık yapmış olduğunuz kulüplerinizle de aynı hassasiyeti gösterin. Bu zarar görmek size her türlü yol mübahtır denklemine getirmesin. Her yapacağınız şey sizi haklı kılmaz. Siz topluma hitap ediyorsunuz, camialara yönlendiriyorsunuz. Dolayısıyla söyleyeceğiniz, ağzınızdan çıkacak her kelime çok dikkat edilmesi gereken kelimeler ve cümleler olarak değerlendiriyorum. Ya Barış Bey, özür diliyorum. Yani biz şurada yorum yapıyoruz. Ben şahsım adına, ben bile yani konuşurken arkasından çıkacak bir kelimenin dahi yanlış bir yere gidebileceğini düşünerekten dikkat etmeye çalışıyorum. Ki Tabii. sen, yani sizler kulüp başkanları veya yöneticiler, yani daha çok dikkat etmeniz lazım kardeşim. Yani her bir takımın taraftarı nereden baksan milyonlarla hitap ediliyor. Yani nasıl bu kadar basit düşünebilirsiniz veya bu kadar duyarsız hareket edersiniz, konuşursunuz ileri geri. İnsanları gerersiniz ülkeye. Yani bu ülkeye de zarar, yani neticede ülkeye zarar yani. İnsanları birbirine yani şeye sevk eder yani. Bazı kelimeleri yine kullanmak istemiyorum yani. Gerçekten yakışık almıyor yani. Koskoca insanlar ya. Koskoca kulüplerin başkanları bunlar yani. Hocam, Akıllarını başlarına alacaklar. Şapkalarını önlerine koyacaklar. Yani sadece A kulübüne, B kulübüne söylemiyoruz. Bunları bütün kulüpler için söylüyoruz.
biraz daha dikkatli, biraz daha sağduyulu, biraz daha anlaşılır olmaya çalışmaları gerekir. Tamam, haksızlık ona yapılıyor, buna yapılıyor. Biz herkese adalet diyoruz. Herkese adalet. Hocam bir de Evet. işte kalkıyor dün, yani hiçbir resmi olarak şu an tek elden açıklama yapmaması gereken birisi çıkıyor. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı, duayeni, medarı iftarı, yapmış olduğu Fenerbahçe'ye katkıları hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Kalkıyor, ortamı daha çok gerici açıklamalar yapıyor. Bu tarz açıklamalara hiç gerek yok. Bence hocam bir an önce ya TFF'nin ya Spor Bakanlığı'nın, yani birilerinin resmi bir kanaldan Devreye ya girmesi gerekiyor. devreye girmesi gerekiyor. Evet. Susun demesi gerekiyor. Konuşmayın. Ortamı germeyin. Sizin her konuştuğunuz, ağzınızdan her çıkan kelime Türkiye'ye, Türk futboluna, Türk sporuna, Türk insanına, Türk futbol camiasına zarar veriyor. Kendinize çeki düzen verin. Yoksa hepinizi men ederiz. Artık ne gerekiyorsa resmi olarak ne ceza veririz, ne konuşabilirsin, ne sahat stada gidebilirsin, ne bilmem. Zaten çoğu bence stada gitmiyor. Yani özellikle Ali Koç'un birçok maça son günlerde gitmediğini biliyoruz. Ama çıkıp da basın açıklaması yapıyor. O da niye yapıyor işte? Ya diyor, ben diyor zaten ceza verseler de diyor maçı izlemiyorum, evimden izliyorum diyor. Sallıyor gidiyor yani. Bunlara hiç gerek yok. Sağduyulu, itidalli davranmaya davet ediyoruz burada. Kendi çapımızda, kendi kanalımızda bütün spor camiasını, futbol camiasını diyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yok, bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik zaten. Evet. Hocam ihaleyle ilgili açıklamalar bugün yavaş yavaş gelmeye başladı. Saran medya ihale sürecinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti ve teklifini yükseltti. Yeni yapılan teklife göre ödenecek rakam yıllık ortalama 150 milyon euroya denk geliyor. Çok iyi bir rakam hocam. TFF bu teklifi beklemeye aldı ve Bein Sports'tan bu rakamın daha üzerinde bir rakam talep etti. Bein'in geri dönüşüne göre yayın ihalesi sonuçlanacak diyor. Hocam siz bu rakamın üstünde Bein Sports'un şu anki mevcut yayıncı kuruluşun bu rakamın üstüne çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Yani pek tahmin etmiyorum işin açıkçası. Zaten Saadettin Saran da burada eğer ki ihaleyi alırsa yani bu şekilde devam edecek. Eğer alamazsa, ihaleyi de alamazsa büyük bir ihtimalle Fenerbahçe başkanlığına soyunacak diye biliyorum. Öyle söyleyeyim yani. Eğer ki ihaleyi de alırsa yerine yeniden Ali Koç'un yerine Aziz Yıldırım düşünülebilir diye söylüyorum. Evet. Evet. Zaten yayınımızın başında da öngörümüzü bu şekilde yapmıştık hocam. Evet. Ya zaten ya öyle bir şey var ki, yine öyle bir ilişkiler sarmalı var ki hocam. Yani neresinden tutarsanız tutun şu soruya bir öngörüde yaklaşmak gerçekten zor. Yani şimdi Bein Sports bu yıl, bundan önceki yıllarda kelepir fiyatına ligi satın aldı. Hiçbir rakibi yoktu önünde. Doğru Evet. düzgün. Hani bu rakamlara çıkacak. Gerçekten ligin değerini yansıtabilecek rakamlara çıkacak. Önünde rakipler yoktu. Olanları da zaten elediler, gittiler. Şimdi Bein Sports'un belli bir altyapısı zaten var. Şu anda mevcut Türkiye Ligi'nde bu altyapıyı oluşturmuş ve daha fazla yatırımlarla da geliştirmeye çalışan bir yayıncı kuruluş. Fakat Saran Medya grubunu da hiç küçümsememek lazım. Yani şu anda Avrupa'da birçok biliyorsunuz kanalı olan bir grup. Yapmış olduğu maç yayınları gerçekten çok kaliteli, iyi bir altyapısı var.
hemen konuya adapte olup hızlıca yayınları daha kaliteli, en azından Bein Sports kalitesinde yayınlayabileceğini biliyoruz. Fakat burada şöyle bir durum var hocam. Yani yine bu iş takımcılığa gidiyor. Yani Evet. Saadettin Saran da yine bir Fenerbahçeli. Doğru değil mi? Yani Saadettin Evet. Saran bir Fenerbahçeli. Şimdi yarın bir gün Saadettin Saran, ya bütün kulüpler şimdi eğer Fenerbahçe'den yana olmayan kulüpler, bunlar da şimdi TFF'ye şu baskıyı da yapabilirler. Bu adam Fenerbahçeli, bu adamın yayıncı kuruluşa ihalesini alması doğru bir karar olmaz ve şu anki mevcut yayıncı kuruluşla devam edelim baskısını da TFF'ye veya Spor Bakanlığı'na getirebilir. Yani böyle açıklamalarda kapılar ardında TFF Başkanı'na iletilebilir. Dolayısıyla zor bir denklem ama ben her şeye rağmen hocam, benim fikrim şu anki mevcut yayıncı kuruluş bu rakamın bir tık daha üstüne çıkacaktır. Yani işte nasıl çıkacaktır? 160, 170 falan buralara dönecektir ve ihaleyi hemen orada sonuçlandıracaklardır. Uzatmayacaklardır. Zaten onun belli bir süresi var. Şu anda gün sonuna doğru geliyor böyle. Ya onu zaten şimdi şöyle de konuşuluyordur hocam o. Sen şimdi biraz bekle. İhalenin son günü, son saati, teklifini yap. 1600, 160, 170'ini teklifini ver. Son dakika biz hemen ihaleyi bitireceğiz. Evet. Tamam mı hocam? Yani bu şu anda bunlar bile veya konuşulmasa bile, bunlara söylenmese bile yayıncı kuruluş profesyonel bir kuruluş. Yani insanlar hep profesyonel. Yani çok büyük üst düzey iş adamları. Hepsinin aklı çalışıyor. Yani biz bile bunları düşünebiliyorsak onlar da hayli hayli düşünüyordur illaki yani. Son dakikaya bırakacaklar bu işi. Son dakikada yayıncı kuruluş Saran Medya grubunun vermiş olduğu rakamın üstüne çıkaraktan, bir tık üstüne çıkaraktan 160-170 rakamını verip son dakikada bu işi bitirecektir ve o ihale bitecektir. İzleyicilerimiz gelmeye başladı. İzleyicilerimizde Yalnız ricamız burada yayınımızı beğenip abone olmayı unutmasınlar. Bizlere destek versinler. Bizi motive etsinler. Mesajlarını yazsınlar. Okuyalım. Soru sorsunlar. Cevaplandıralım. Biz de motive olup daha içerikleri dolu yayınlar yapalım. Bakın, yayınlarımızı izlemeyenler ileride gerçekten pişman olacaklar. Ah keşke bizler bu yayınları izleseydik. Keşke bu arkadaşlarımıza, dostlarımıza destekler verseydik diye ahlanıp, vahlanıp pişmanlık duyacaksınız. Çok dolu geliyoruz. Yeni 2024-2025 sezonuna fırtına gibi gireceğiz. Transferlerimiz olacak. Bomba transferlerimiz. Şu an açıklamıyoruz bomba transferleri. Avrupa'dan görüştüğümüz isimler var. Arkadaşlar destekleyin. Yayınımızı beğenin. Abone olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri de izlediğiniz için. Benim düşüncem bu hocam. Son dakikaya kadar bu işi bekletecekler. Son dakika şu anki mevcut devam eden yayıncı kuruluş hemen rakamın bir tık üstüne çıkıp 160-170 bandına geçip son dakikada teklifi verip bu işi bağlayacaklarını düşünüyorum hocam. Bu yalnız konuyla ilgili evet. Buyurun. Yani Saran Medya'nın da burada yani o son dakika konusunu da muhakkak düşünüyorlardır. Yani bunun hesabını yapıyorlardır yani. İllaki. Muhtemelen yani öyle bir durum söz konusu olursa onlar da yani direkt müdahil olacaklardır yani ihaleye veya artık nasıl bir şey içerisinde olunacaksa ona müdahale edeceklerdir diye düşünüyorum yani. Hocam, Bu kadar mevcut TFF Başkanı 150 milyon euroya evet. Mevcut TFF'nin başkanı, şu anki mevcut başkanı Galatasaraylı, Galatasaray kurulu üyesi. Dolayısıyla burada ibreler her zaman Galatasaray tarafına döner diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'den ziyade Galatasaray'ın
ağır basacağını, TFF ile yapılan savaşa, girilen savaşta TFF hangi yönü isterse, hangi yönü işaret ederse işin o yönde sonuçlanacağını düşünüyorum. O yüzden benim düşüncem bu. İlerleyen dönemde, zamanda, süreçte bunları göreceğiz. Yani bunu Galatasaray, Fenerbahçe olarak düşünmek değil de, yani federasyon başkanının Galatasaraylı olmasıyla alakalı değil de daha çok yani burada kulüplerin kazanacağı parayı veya federasyonun kazanacağı parayı dikkate alacaklarını düşünüyorum. Yani ona göre ihaleyi sonlandıracaklardır yani. Orada tarafsızlığını federasyon tarafsızlığını koruyacaktır diye düşünüyorum. Evet. Umarım. İnşallah. Hocam devam edelim. Ya ben artık işledi, yani içimize işledi. Artık şey yapamıyoruz. Yani doğru düzgün düşünemez olduk. Yani bu spor aklımızı, mantığımızı yitirir olduk yani. O seviyeye getirdiler bizi. Artık iyi niyet, e, mantık, işte profesyonellik, bunlardan çok uzaklaşmaya başladık. Biz her ne kadar uzaklaşmak istemesek de olaylar bizi hep bu yöne doğru çekiyor. Kendi içine doğru çekiyor. Dolayısıyla burada hani az önceki söylediğim yayıncı kuruluş veya yayın ihalesiyle ilgili söylediğim detaylarda bundan dolayı, yani artık bizim de spor ve futbol aklımızı, mantığımızı, kendi adıma söylüyorum, yitirmeye başlıyoruz. Yani başlıyorum yani. Ne oluyor? Hep ben de farklı farklı düşünmeye başlıyorum yani. O seviyeye getirdiler sağ olsunlar yani. Evet. Hocam, TFF VAR'dan sorumlu MYK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özkalfa'nın yerine VAR'dan sorumlu MYK üyeliği görevine Cem Satman getirildi. Yani VAR kayıtları 26. hafta itibariyle açıklanmaya başlandı. Açıklanan bütün VAR kayıtlarında hocam öyle bir şeye geliyoruz ki insanlar, ya açıklayın şu VAR kayıtlarını diyor. Herkes her şeyi bilsin diyorlar. VAR kayıtları açıklanıyor. Bu sefer VAR kayıtları, açıklanan VAR kayıtlarına biz, yani ben kendim şahsım da dahil olmak üzere, hep bir mı acabayla yaklaşıyoruz. Hep bir montaj var mı? Hep bir bilmem edit var mı? Yani bütünüyle insanlara söyleniyor mu gibisinden hep böyle düşünüyoruz. Yani yapılan hatalar, işte VAR'dan sorumlu MHK başkanı diyor, işte adam istifa ediyor, istifa mı ettiriliyor veya başka işler mi var bu işin içerisinde? Yani gerçekten işin seyri, işin yönü o kadar bizi futboldan uzaklaştırıyor ki her bir konuya, her bir olaya artık şüpheyle bakar olduk yani. Ne diyorsunuz hocam? Yani ben böyleyim. Siz ne diyorsunuz? Siz belki daha farklı düşünüyorsunuz hocam. Ya bu son zamanlarda VAR'ın üzerine bayağı gidildi. Yani daha doğrusu şöyle federasyon üzerinden, yani VAR'daki kayıtların açıklanmasıyla ilgili bayağı bir konuşmalar oldu. Burada açıklandığı vakit bir takım sıkıntılar yaşanacağı düşünülerekten, belki de bilemiyorum. Yani ne için istifa ettiğini falan bilemiyorum. Tolga Özkalfa Bey'in ne için istifa ettiğini bilemiyorum ama bu gibi sıkıntılar olabileceğini düşünerek de bırakmış olabilir diye tahmin ediyorum yani. Anladım. Hocam, bu lig daha birçok şeye gebe. Daha çok çok nelerle karşılaşacağız. Allah bilir. Her şeyin hayırlısı diyoruz ve Evet. diğer başlıklarımıza geçiyoruz. Şöyle bir devam edeyim ben. Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Aziz Yıldırım'dan Dursun Özbek'e yanıt diyor işte. Fenerbahçe eski başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt verdi. Yıldırım ergen açıklamaları ile 117 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sportif rekabette malzeme yapmak kimsenin haddi ve cüret edeceği bir şey değildir ifadelerini kullandı diyor. Yani kılıçlar çekildi. Aziz Yıldırım da devreye girdi. Demek ki Aziz Yıldırım devreye girdiyse hocam, ufukta başkanlık var. Kendisine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Şimdi ben burada şunu belirtmek istiyorum, özür dileyerek. Yani Aziz Yıldırım burada devreye girdiyse
Ali Koç ne iş yapıyor? Ali Koç niçin bir açıklama yapma gereği duymadı da Aziz Yıldırım yapma gereği duydu? Veya Aziz Yıldırım Ali Koç'un yaptığı başkanlığı yetersiz mi görüyor yani de kendisi devreye girdi? Hayırdır yani? Olabilir hocam. Ya da şimdiden taraftarı kendine ısındırıyor, camiayı kendisine ısındırıyor. Zaten sorulmuş yani kendisine denmiş ki yani hocam başkanım gelecek seçimde başkanlık adayı falan var mı? Yani herhangi bir ufukta böyle bir şey var mı falan diye sorulmuş. O da yok öyle bir düşüncem yok açıklaması yapmış. Ama tabii biliyorsunuz yani bu işler biraz da profesyonellik isteyen işler. Şimdiden öyle bir şey olsa bile açıklama yapmaz. Mevcut şu anda işlerine konsantre olmuş ve işinde devam eder. Böyle arada bir kendini gösterir. Ondan sonra burada aslında mesaj biraz da bana göre Ali Koç'un kendisine verilmiş bir mesaj vardır Aziz Yıldırım tarafından. Sen pasifsin, sen bu işleri yönetemiyorsun, Evet. senin yönetme şeklini beğenmiyorum ve devreye giriyorum mesajı da vardır burada bana göre. Ben de onu anlatmak istedim. Evet. Evet. Dolayısıyla Aziz Yıldırım'ın çıkışı biraz da şu anki Fenerbahçe yönetiminin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç'adır. Tabii yanı sıra da kızım sana söylüyorum gelinim sen işit hesabı Dursun Özbek'e çıkışmış oluyor. Evet. Diyoruz fazla da bu konulara çok şey yapmadan çünkü daha çok hocam çok konumuz çıkacak ben size söyleyeyim yani bu konularla ilgili konuşacağımız daha çok gündemimiz olacak. O yüzden kılıçlar çekildi. Aziz Yıldırım etkisini gösterdi diyorum ve geçiyorum. Biraz spor konuşalım hocam. Yani şöyle bir ligin tablosunu getirelim. Buyurun hocam. Bugün siz özellikle attınız. Bize ben de dedim yayına hazırlayayım. Herhalde hocamın bununla ilgili konuşacağı detaylar var, konular var. Buyurun hocam size bırakıyorum. Evet. Şimdi burada kafa kafaya giden bir lig var. E, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Bu hafta oynanacak Galatasaray düzeltiyorum Beşiktaş Galatasaray müsabakasına göre e, lig yeniden şekil alabilir yani. Öyle söylemek istiyorum. Kartlar yeniden mi karılıyor hocam? Evet, yeniden karılabilir. Sadece Beşiktaş Galatasaray maçında değil, maçıyla ilgili değil. Hatay Fenerbahçe maçı da aynı durum söz konusu. Eğer ki yani burada Mersin'de Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç Hatay'ı kümeye kadar götürebilir diye düşünüyorum yani. Çok dikkat etmesi gerekiyor Hatay'ın. Çok mücadele etmesi gerekiyor. Yani bütün yaptığı çalışmanın kazanmak üzerine olması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın da Galatasaray'a karşı Trabzon'la beraber çekişmiş olduğu Avrupa Kupası'na katılma mücadelesinde maçı boş vermeyeceğini, var gücüyle mücadele edeceğini düşünüyorum. Yani bu haftaki maç sonuçları yani iki takım arasında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ligin seyri kısmen değişebilir diye düşünüyorum. Yani puan farkları falan belki sıralama değişmese bile sıralama da değişebilir ama puan durumu değişebilir diye düşünüyorum. Hocam 7 Nisan Pazar gününe kadar her iki takımında yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Evet. Maçlarını ben hazırladım, getirdim. Şimdi Galatasaray'ın yarın Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Karagümrük'te maçı var. Evet. İstanbul'da oynuyor. Her ikisi de İstanbul takımı. Daha sonra yine bir semtten bir semte ki İstanbul içerisinde Florya'dan Beşiktaş'a geçiş yapacak Galatasaray kafilesi ve şu anki Tüpraş Stadyumuna yani Beşiktaş'ın Tüpraş Spor Stadyumuna geçiş yapacak ve orada Beşiktaş maçını
deplasmanına çıkacak. 8 Mart Cuma günü Galatasaray Rize yine kendi evinde hocam. İstanbul'da oynuyor. Evet. Yani herhangi bir deplasmana falan gitmiyor şu anda Galatasaray. Yani Evet. 8 Mart Cuma gününe kadar Evet. olan 3 periyodu da, yani 3 maçlık periyodu tamamen İstanbul'da tamamlıyor. Arkasından 17 Mart Pazar günü Kasımpaşa. Hocam Kasımpaşa da zaten yine e, İstanbul. İstanbul. Yani Evet. Galatasaray ta ki 3 Nisan Çarşamba gününe kadar lig maçı, Hatayspor'la olan lig maçına kadar 4 maçlık periyotta İstanbul dışına çıkmıyor. Kendi eviymiş gibi, kendi evi diyelim yani. İstanbul'da oynayacak maçlarını. Biri derbi, İstanbul derbisi olmak üzere. Şöyle Arkasından söyleyebilir miyim Barış Bey? Şöyle söyleyebilir miyim? Yani buradaki kalan Galatasaray'ın 7 maçının yani yarın oynanacakları Karagümrük maçı da dahil yani e, yaklaşık yani İstanbul dışına çıkmayacak yani. Galatasaray Galatasaray burada bir fikstürü avantajı olabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Galatasaray yarın itibariyle ta 7 Nisan'a kadar 6 maçlık bir periyotta buna Süper Kupa finali ve bir tane de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak kaydıyla İstanbul dışına çıkmayacak hocam. Bu Galatasaray futbolcular için, Galatasaraylı taraftarlar için inanılmaz bir nimet. Yani gerçekten çok önemli bir nimet. Dolayısıyla Galatasaray bu fikstür avantajını çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Ve bu doğrultuda ben açıkçası tahminlerde bulunayım, sonra size bırakayım. Galatasaray'ın Karagümrük'ü yeneceğini düşünüyorum. Karagümrük'ü yani kupadan eleyecektir. Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyorum. Rize'yi yine yeneceğini düşünüyorum. Skor vermiyorum, sadece yenme diyorum. Yani ta ki ya evet Beşiktaş'ı yenecek diyorum ama Beşiktaş maçı kolay geçmeyecek tabii ki. Yani şimdi kolay bir galibiyet falan ondan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş maçı zorlu olacak ama buradan galibiyetle ayrılacaktır diye düşünüyorum. Arkasından ta ki Fenerbahçe yani 7 Nisan Pazar günü Süper Kupa var. Süper Kupa'da da her iki takım da bence rotasyonlu bir oyun oynayacaktır. Yani lig tamamen lige konsantre olup rotasyonlu bir oyunla bu maçı tamamlayacaklardır. Burada ben işler uzatmaya gider, belki de penaltıya gider diye düşünüyorum. Şöyle de bir durum var. Urfa Stadyumu'nun şu anda mevcut altyapı teknolojisi offside, yarı offside sistemine uygun değil hocam. Yani bu maç yarı offside sistemi olmadan tamamlanacak. Bu maçın da bazı pozisyonlarının tartışmaya gebe olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi öncelikle Galatasaray'ın maçlarından başlamak istiyorum. Yarınki maçı kupa maçı olduğu için onu ayrı yere koymak istiyorum. Onunla herhangi bir açıklamaya gerek görmüyorum. Ancak lig maçlarında Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı 10 maçı var. Lig maçlarında 10 maçı var. Bunun 8'ini İstanbul'da oynayacak. İkisi biri Alanya'da, birisi Adana'da. Adana Demirspor'la oynayacak. Diğer kalan maçların hepsini İstanbul'da oynayacak. Yalnız burada şöyle bir şey var. Yani belki kısmen Fenerbahçe'ye göre bir nebze olsun avantaj gibi gözükebilir. Ancak oynayacağı takımlara bakıldığı vakit bir Beşiktaş, Rize, Kasımpaşa ve Hatay, hatta yani küme düşmeme mücadelesi veren Hatay gibi takımlara baktığımız vakit yani bu demek oluyor ki Galatasaray'ın oynayacağı takımlar kolay kolay Galatasaray'a yem olmayacaktır. Yani mücadeleyi bırakmayacaktır. Yani Galatasaray Beşiktaş'tan maçı kolay alamayacak. Bunu biliyoruz. Rize'den kolay alamayacak. Kasımpaşa'dan kolay alamayacak. Yani hatta Hatay'dan da kolay alamayacak. Yani artık bundan sonra her maç final havasında geçer.
Her maç final havasında geçer. Akabinde Türkiye Kupası Süper Kupayı söylemek istemiyorum. Alanya var. Alanya yine küme düşme mücadelesi veriyor. Alanya ile Galatasaray deplasmanda oynayacak. Nasıl bir sonuç çıkar? O zamana kadar ligin alt sırası şekillenir mi veya değişir mi bilemiyorum. Yani oradaki Alanya'nın durumu ne olabilir? Ama Alanya'da mücadelesini bırakmayacaktır. Kümede kalmaya çalışacaktır. Galatasaray'ın işi zor kısaca. Akabinde bir Adana Demirspor var. Adana Demirspor kısmen alt sıradaki takımlara göre bir nebze olsun rahat gibi gözükse de bu demek oluyor ki yani her an potaya kendisi de girebilir. Küme düşme potasına girebilir. O maç da zor olacak. Sivas maçı var. İstanbul'da oynayacağı bir Sivas maçı var. Sivas son Kimi dönemlerde konuşuyoruz hocam? Bir Fenerbahçe'yi mi? Galatasaray'ı. Ha, evet. Sivas Siz Süper Kupa finalinden sonraki tabii maçları mı bakıyorsunuz? maçlarda yani toplam 10 maçı olarak kısa kısa geçiyorum yani. Sivas son dönemde çok iyi bir çıkış yakalayan bir takım. Yani Sivas'ın maçı da kolay olacağını düşünmüyorum. Yine İstanbul'da Karagümrük maçı oynayacak. Yarınki oynayacağı maç bir lig maçı da var Karagümrük'le Galatasaray'ın. Akabinde Fenerbahçe ile oynayacağı, Ramspark'ta oynayacağı final ve şampiyonluk maçı olacak. Yani o zamana kadar eğer ki Galatasaray bir puan kaybı yaşamazsa, herhangi bir farklı bir şekil almazsa lig, orada da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi mücadele edeceğini, yani Fenerbahçe'ye artık orada şans tanımayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani kendi sahasında o şeyini kullanacak. Galatasaray final son takımı diyor mermisini musunuz derler. hocam? Galatasaray final takımı diyorsunuz yani. Evet, aynen öyle. Son mermisini Fenerbahçe'ye karşı kullanacak. Var gücüyle o maça kendini hazırlayacak. Son hafta zaten Konya maçı kalmış oluyor. Onu da tahmini söylüyorum yani rahat alır. Bir Konya maçından ümitliyim yani rahat geçeceğinden. Diğer maçlar kolay değil. Öyle kolay geçmeyecek yani. Evet. Hocam ben şimdi şöyle gülümsüyorum, bakıyorum iki fikstürü de şöyle gözümde canlandırdığımda Fenerbahçe'nin işi gerçekten zor. Yani kolay bir fikstürü yok. Evet. Yani bakıyorum Galatasaray'ın tamamı kendi evinde, yani kendi evinde dediğim İstanbul dışına çıkmıyor ama Fenerbahçe'ye baktığımızda hocam 2 Mart Cumartesi günü Hatay'a gidiyor. Yani Mersin'e geliyor. Mersin'de sizlerin karşısında, Mersinli futbol severlerin, Hataylı futbol severlerin karşısında tamamen gönlü, yüreği Hatayspor'dan yana olan taraftarların karşısında zorlu bir maç vereceğini düşünüyorsunuz. Sonra arkasından Union deplasmanı var. Union deplasmanına gidecek Fenerbahçe ki bu maç bence çok 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 üzerinde baskısı olan bir maç olacak. Fenerbahçe'nin hedeflerinde eğer bu maçı atlatabilirlerse Konferans Ligi ile ilgili yavaş yavaş kupayla ilgili Fenerbahçe camiasında sesler yükselmeye başlayacak. Yani biz bu kupayı alabiliriz. Artık biz bu takımla finale kadar gidebiliriz söylemleri çıkmaya başlayacak. Yine İstanbul'da Pendik'le kendi sahası ve seyircisi önünde oynayacak. İşte yine Union'la Fenerbahçe kendi stadında rövanşa çıkacak. Hocam 17 Mart Pazar Evet. akşamı 18.30'da hayat duracak Türkiye'de bana göre. Yani Trabzonspor Fenerbahçe maçı 2024-2025 sezonunun 2023-2024 sezonunun şu anda en kritik maçı olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ben burada şöyle bir şey söyleyebilir miyim Barış Bey? Özür dileyerek. tamam. Şimdi Galatasaray özür diliyorum. Fenerbahçe'nin muhtemelen Nisan 28'de Beşiktaş'la oynayacağı maç emin olun çok daha rahat olacaktır. Yani Fenerbahçe açısından. Hatta Galatasaray maçı tabii final havasında olacak ayrı bir konu ama Trabzon maçı Fenerbahçe'nin dönüm noktası olacak. Ya şampiyon olacak
ya şampiyonluğu yitirecek yani. Öyle bir maç Aynen. olacak. Trabzon'daki oynanacak maç yani. Öyle söylüyorum. Zaten iki takımın da geçmişinde baktığımızda birbirleriyle olan bağları hiç de iyi değil diyebiliriz. Yani iki takım da bu maçta hem seyircisi olsun hem camiaları olsun bu maçtan %100 galip gelmek isteyecekler. Ama Fenerbahçe'nin işi hiç kolay değil. Çok zorlu bir takım Trabzonspor. Özellikle Şubat transferlerinde müthiş transferler yaptı hocam. Takımı fişek gibi yaptılar tabiri caizse. Şu an var ya bugün de zaten kupada Başakşehir'i 57. dakikada Vizca'nın golüyle 1-0 yenerek elediler. Kupadan da elediler. Güzel de bir maç çıkarttılar. İyi oynadılar. Ben Trabzonspor'un bu maça kadar da en azından takım bağı, yani oyuncuların kendi içerisindeki takımın oyuncu bağları, takım bağının daha da gelişerekten Fenerbahçe karşısında daha da güçlü bir takım kurgusuyla çıkacaklarını, Abdullah Avcı'nın daha iyi anlayacaklarını saha içerisinde düşünüyorum oyuncuların. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin burada işi hiç kolay değil. Gerçekten de zor. Demirspor maçından diyecek yani şeyi demek istiyorum. Yani Demirspor da zorlu bir takım. Demirspor'un da burada şansı var demek istiyorum ama Demirspor maçını alacaklarını düşünüyorum. Belki de rahat da alabilirler yani. Yani şu anki mevcut periyotta Fenerbahçe'nin maçları gerçekten zor. Özellikle Trabzon maçı. Arkasından yine bir Galatasaray maçı. Galatasaray'a kadar işinin zor olduğunu düşünüyorum yani ben de kendi adıma. Evet hocam. Bakıyorum hangi konularımız kaldı. Şöyle bir derliyorum, toparlıyorum. Çok da bir konumuz kalmadı. Zaten 1,5 saati de bulmuşuz. Ama tabii bugün bir Beşiktaş maçı oldu. Beşiktaş bugün yine kendi sahasında, kendi seyircisinde oynadı. Konyaspor'la oynadı. Ligde mağlup ettiği Konyaspor'la oynadı. Beşiktaş iki transfer yaptı. Şubat transferi yaptı. Yapmış olduğu iki transferlerden bir tanesi Muçi. Gerçekten Beşiktaş'ı uçuran bir oyuncu oldu. Yani şu anda bana göre Muçi takımını sırtlıyor. Geçiş oyununda gerçekten çok hızlı. Topla beraber driblingleri çok etkileyici. Dribling yaparken ceza sahası dışından çok etkili şutları da var hocam. Yani top durmadan topu sürerken gerçekten çok etkileyici şutlar vurabilen yetenekte bir oyuncu. Hızlı da bir oyuncu. Muçi benim gözümde modern futbolun şu anda modern futbolun takımının içerisinde var olması gerebilecek yeteneklerde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bizim ligimiz için konuşuyorum. Avrupa için konuşmuyorum. Yani Avrupa için çok farklı. Yani onu şu an bizim ligimizle ilgili gördüğüm kadarıyla zaten 32. dakikada ceza sahasının dışından bir şut attı ve kaleci denizden dönen topu tekrardan çok etkili bir şut vurdu Muçi. Bugün saha içerisinde 32. dakikada. Arkasından topu Salih tamamladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Yani bu golde de yanlışım olmasın hocam, Muçi'nin şu ana kadar oynamış olduğu sanırım 5. maçı veya 6. maçı. Ben 5 diye biliyorum ama yanlışım olursa da izleyicilerimiz affetsinler. 5. maçta ortalama bu maça kadar 8 veya 9 tane şut çekmişti hocam. Etkili şut. Bunlardan da zaten biri bu hafta ligde gol olmuştu. Yine bugün kupa maçında da çok etkili şutlar çekti. Gerçekten çok iyi şutlar çeken, geçiş oyunu çok hızlı geçen ve pasları ayağa yapabilen, hızlı oynayabilen bir teknikte oyuncu. Ben yalnız şöyle bugün bu maçla ilgili maç öncesi Konyaspor Teknik Direktörü Farudin
Ömerovic bir açıklama yaptı. Yani basınla konuşuyor işte. Ayaküstü biliyorsunuz. Maçtan önce konuşuyorlar. Ve şey dedi. Yani biz dedi bu kupada dedi favori değiliz dedi. Biz dedi hani çıkıp oyunumuzu oynayacağız dedi. Bence çok yapılmaması gereken bir basın açıklaması, söylememesi gereken bir demeç. Evet. Yani sen şimdi oraya çıkmışsın, buradan eleştiriyorum. Yani eleştirmek istiyorum Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic'i. Ya sen oraya çıkmışsın, hemen maç öncesi oyuncularını ateşleyecek yorumlar yapman lazım. Biz bu maça tüm gücümüzle çıkacağız, tüm enerjimizi vereceğiz ve Beşiktaş'la başa baş mücadele edip bu turu atlamak istiyoruz. Oyuncularıma da güveniyorum diyeceksin. Demen lazım. Ama sen kalkıp da biz bu maçta favori değiliz. İşte biz maçımızı yapacağız. Sonra evimize gideceğiz. Ligimize bakacağız falan gibi açıklamalar yaparsan oyuncuların oynamaz. Şimdi burada ben girebilir miyim Barış Bey? Özür dileyerek. Buyurun hocam. Evet, şimdi en sondan başlayalım. Ömerovic'in o şekildeki yapılan açıklaması gerçekten talihsiz bir açıklama. Yani yapmaması gereken açıklama. Kafasında olabilir, biz önemsemiyoruz diye düşünebilir ancak açıklama yapması kesinlikle doğru değil. Benim anladığım kadarıyla Ömerovic'in kafasında olan ligde kalma, ligde tutunmaya çalışma, yani düşmeme yani konusu. Kupa nasıl olursa gelir geçer. Yani bu maç olmazsa diğer maçta ya elenme ihtimali daha yüksek düşüncesiyle böyle yani ligde kalmaya odaklanmış bir Konyaspor'dan dolayı böyle bir açıklama yapmış olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca burada Muçi'ye bir parantez açmak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta Semih'e ayak uyduracak bir futbolcu geldiğini söylemek istiyorum. Semih'e gerçekten ayak uyduracak bir futbolcunun transferi yapıldığını söylemek istiyorum. Çok da isabetli olmuş. Yani izlenmeye değer olduğunu söylüyorum yani. Evet. Hocam Beşiktaş son 6 maçında bunun şöyle söyleyeyim. Trabzonspor, Antalya deplasman, Kayseri deplasman, İstanbul deplasman. Yani son 6 maçın 4'ünde Kayseri'de 0-0, Trabzon 0-2, yani hep 2-2'lik skorlarla galip geldi. Bugün de Konyaspor önünde yine 2-0 galip geldi. Hocam artık Beşiktaş'a şunu diyebilir miyiz? Kupa ikilisi Beşiktaş. Evet. Yani Kupa Bey'i derlerdi eskiden. Şimdi Kupa ikilisi çıktı anlaşılan. Yani ben burada kupadan ziyade Beşiktaş'ın yani tabii ki kupayı almayı muhakkak isteyeceklerdir. Ancak ligde de Trabzonspor'la yapmış olduğu üçüncülük yarışında bırakmayacaklarını, hatta yani Trabzon'dan bir tık daha şanslı olduğunu söylüyorum Beşiktaş'ın üçüncülük konusunda. Hocam Beşiktaş'ın bu sezon kupaya çok asılacağını, hatta kupayı alacağını düşünüyorum. Çünkü teknik direktör Santos Ziraat Kupası'nı kaldırıp kariyerinde Türkiye'de bir kupa daha eklemek istiyor kariyerine. Yani Santos'un şu an hem ligde üçüncülük evet ama kupayla da, yani bir kupa şu an şampiyonluk kupası olmayacak nihayetinde. Üçüncülük evet. Yayın Üçüncülüğü devam kesildi edecek. Barış Bey herhalde. Efendim? Evet, devam edin. Ses geliyor şu an. Evet. Yani Beşiktaş'ın ben evet ligi devam ettirecek ama Santos'un, özellikle Santos'un, teknik direktör Santos'un kariyerinde Türkiye'de bir kupa isteyeceğini, hemen erken bir kupa isteyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ı finale kadar taşıyacağını düşünüyorum. Kupa ikilisi diyorum Beşiktaş'a ben. Yani çünkü son 6 maçta hep 2-2 gitti. Özellikle kupa maçında da bugünkü kupa maçında da Konyaspor'a
2-0'lık bir üstünlük sağlayarak kupa ikilisi, yani kupanın ikili skor avantajını elde eden Beşiktaş'a kupa ikilisi diyorum. Dediğiniz gibi Kupa Bey diye söylenirdi eskiden ama bugün itibariyle Beşiktaş'a son 6 maçta atmış olduğu 2, yani 3'ü yok hocam ya. 3'ü yok. Hep ikili skorlarla gelmiş. Kupada da bugünkü maçta da 2-0'lık bir skor ve kupa ikilisi diyorum Beşiktaş'a. Hayırlı olsun. Bundan sonra Beşiktaş'ın yanında kupa ikilisinde göreceğiz diyorum hocam. Evet. Hocam, Türk futbolunda her geçen gün yeni yıldızlar doğuyor. Yeni isimler çıkıyor. Bunlar bizi gururlandırıyor, bizi onurlandırıyor. Hem milli takımımız hem bizler duygusal insanlarız biliyorsunuz. Türk toplumu olarak, Türk insanı olarak bizler kendi içimizden, kendimizden bir şeyler yaptığımız zaman sevinen, gururlanan, onurlanan kişiliklere sahibiz. Emre Uzun, Antalyaspor'un genç oyuncusu, 18 yaşında. U19 milli formayı da giyen Emre, Antalyaspor'la ligde çıktığı son 4 maçta bir gol kaydetti. U19 milli takımıyla da 8 maçta 7 gol attı hocam. Ben yayınımızda, bundan sonraki yayınlarımızda da her yayının sonunda yani genç yeteneklerimize yer vermek istiyorum. Bugün de Emre ile başlamak istiyorum. Emre Uzun, 18 yaşında, parlak, geleceği parlak bir oyuncu. Fakat buradan kendisine de tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Artık futbol bir endüstri haline geldi. Bu endüstrinin içerisinde eğer var olmak istiyorsanız yemenizden, içmenizden, uyku düzeninizden, eğlence düzeninizden her şeyine kadar çok dikkat etmeniz lazım. Antrenmanlarınızı, takımla olan antrenmanlarınızı tamamladıktan sonra özel antrenmanlar, antrenörler seçerek özel antrenmanlar yapın. Daha sonra eve gittiğinizde ne yiyeceğinizi, sabah kalktığınızda ne içeceğinizle ilgili diyetisyenlerden özel olarak tavsiyeler alın. Ne zaman uyuyacağınıza, ne zaman kalkacağınıza, hangi yastıkta, hangi yorganda, hangi yatakta yatacağınıza kadar bunlarla ilgili tavsiyeler alın uyarısında bulunuyorum. Eğer ki bunları yaparsanız çok daha ileride önünüzde iyi kariyerler elde edersiniz. Daha verimli futbol hayatına başlar ve devam ettirirseniz altyapısı iyi olmayan oyuncular ileride çok daha çabuk deforme olur, çok daha çabuk futbol hayatını erken bitirebilir veya belli bir noktadan sonra devam ettiremez. Buradan Emre Uzun'a bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum ve söylediğim tavsiyelere de uysun diye düşünüyorum. Umarım uyar. Bu tavsiyelerimiz her zaman bizim yapıcı tavsiyelerdir. Kendisinden de beklediğimiz davranışlar bunlar olacaktır. U19 genç milli takım oyuncusu olarak kendisine de başarılar diliyorum. Güzel bir skor yapmışsın. 8 maçta 7 gol. Antalyaspor'la çıktığın son günlerde de zaten Galatasaray maçında da süre aldı. Daha fazla süre almaya başladı. Son 4 maçında da 1 gol attı ligde. Göze çarpıyor. Artık yavaş yavaş vizyona çıktı. İnsanlar, scoutlar izlemeye başlayacak. Kendisine de başarılar diliyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Evet Barış Bey, yani Emre Uzun denince aklıma geldi. Emre kardeşime buradan başarılar diliyorum. Yolu bahtı açık, başarılar daim olsun inşallah. Ülkemiz U21 milli takımından bir futbolcumuzdan bahsetmek istiyorum. Almanya 2. Ligi Bundesliga'da top oynayan Can Uzun. Soy isimleri ikisinin de Uzun. O da Can Uzun. Şu an Almanya 2. Lig Bundesliga'da
Bundesliga. Bundesliga, Türkçe karşılığı Bundesliga. Anlaşıyoruz Da, hocam. Biz anlıyoruz kendimizi. en Tabii iyi, tabii. en değerli 8 milyon euroyla en değerli futbolcusu seçildi. Oo, gençler Evet. arasında mı? Yani ligde, ikinci ligde, Almanya Bundesliga, senin tabirinle Bundesliga'da 8 milyon euro değeriyle en iyi futbolcusu seçildi. Hocam Yani milli takım U21'de sınavları oynuyor. falan takip ediyor mu? Ha, Tabii ki takip milli ediyorlar. mi? Tabii Milli mi? U21'de oynadı. Yalnız A milli için bir sıkıntı olduğunu duydum. Yani ne kadar doğru onu da tam Hmm. bilemiyorum. Almanya milli takımını seçmesi veya Türk milli takımını seçmesi gibi oradaki teknik konuların ne olduğunu bilemiyorum. U21 ülkemizde oynamış ancak A milli takım konusunda nasıl geçiş yapabiliyorlar onu bilemiyorum yani. Öyle bir durum söz konusu. Gerçekten bu genç kardeşlerimiz takdire şayan. Yolları, bahtları açık olsun, başarıları daim olsun. Yani tebrik ediyoruz kendisini. Bizler bunlarla gururlanıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geleceklerdir diye düşünüyorum. Hocam 1 saat 41 dakika 22. saniyedeyiz. Yayınımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik. Buradan tüm futbol severlere, tüm futbol camiasına, futbolu seven, ilgilenen, bir nebze olsun futboldan anlayan kişilere, insanlara, takipçilere, taraftarlara, camialara ne mesaj vermek istiyorsunuz, ne demek istiyorsunuz hocam? Buyurun. Yani bizleri izlemeye devam etsinler. Yeni bir yayın hayatına başladık. İleride daha iyi olacağımızı söylemek istiyorum. Yayınımızı alacağımız konuklarla olsun, yapacağımız yayınlarla olsun. Bizi sıradan görmesinler, basit görmesinler. İnanıyoruz daha iyi yerlere geleceğiz. Burada bazı konuları, yani diğer medya kuruluşlarındaki gibi bizler de çok açık, fanatik derecede açıklamalarda bulunabiliriz. Ancak biz o denli şeylere girmek istemiyoruz. Sağduyulu hareket etmeye çalışıyoruz. Yani mantıklı yorumlar yapmaya çalışıyoruz. E, insanlarımızın bizi izleyip takip etmesini istiyoruz. Emin olun bizler de onlara bir şeyler katacağız. Onlar da yorumlarıyla bizlere muhakkak bir şeyler katacaklardır. Bizi takip etsinler, beğeni yapsınlar, gerekirse abone olsunlar diye söylemek istiyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ben de bir derleme, toparlama yapayım. Buradan futbolla ilgilenen, futbolu yakından takip eden taraftarlara, camialara, başkanlara mesajım şu. Lütfen futbolu sahada oynayalım. Saha dışına taşımayalım. Evet. Bizler futbolu seven, futbolla ilgilenen, ilgi duyan taraftarlarız, izleyicileriz. Veya kendi çapımızda şu an bizim de yaptığımız gibi bizler yayınlar yapmak istiyoruz. İçi dolu, gerçekten kayda değer. Yani spekülasyona açık yayınlardan ziyade gerçekten kayda değer yayınlar yapmak istiyoruz. Lütfen toplumu, ülkeyi, insanları gerici açıklamalardan, hareketlerden uzak duralım. Evet, anlıyorum, futbol bu. Herkes hakkını bir şekilde savunmak istiyor ama hak savunmak demek hakaretler etmek, işte birbirlerine küfürler etmek veya toplumu gerici sözler söylemek değildir. Konuştuğumuz konular spor, branşınız futbol ve saha içinde olması gereken konular, mevzular, mücadeleler. Lütfen herkes sağduyulu olsun ve herkes kendi işini yapsın. Buradan yayınımızı sonlandırmadan önce yine Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü meşhur sözüyle kapatmak istiyorum. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim dedi. Lütfen hepimiz
gardımızı buna göre alalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleriki dönemlerde Mutlu Hocam'ın da söylediği gibi yayınlarımıza çok sürpriz, çok kaliteli isimler alacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.